Sizce bir yapı yalnızca insanlar için mi tasarlanır? Eğer bir yapının sadece insanlar için tasarlandığını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Bazı kültürlerde insanlar dışındaki canlılara da değer verilir, onları korumak için bazı yapılar inşa edilirdi. Eğer bu yapıları merak ediyorsanız gelin birlikte geleneksel kuş evlerini keşfedelim. Pinatolya'ya hoş geldiniz. Kanalımızda mimarlığı, mekan, hafıza ve anlam kavramları üzerinden birlikte keşfediyoruz. Bu videoda ise geleneksel kuş evlerini yakından inceleyeceğiz. Geleneksel kuş evleri, mimarlığın yalnızca insan odaklı bir pratik olmadığını hatırlatan küçük ama anlamlı mimari detaylardan biridir. Bu küçük yapılar, insanların çevrelerindeki canlılarla kurdukları ilişkinin mekanlara nasıl yansıdığını gösterir. Kuş evleri, kuşların barınması için yapı cephelerine eklenen küçük mimari elemanlardır. Buradaki amaç kuşlardan bir fayda sağlamak değildir. Amaç onlara güvenli bir barınak sunmak ve onları soğuk, sıcak ya da diğer tehlikeli faktörlerden korumaktır. Kuşlar için yapılan yapıların farklı medeniyetlerde örnekleri bulunur. Ancak bu yapıların çoğu kuşları yakalamak ya da gübrelerinden ve tüylerinden faydalanmak amacıyla yapılmıştır. Türk kültüründe ise kuşlara verilen değer farklı bir yaklaşımı ortaya koyar. Türklerin İslamiyet kabulünden önce de kuş figürlerinin inanç ve ritüellerde önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. İslamiyet'in kabulünden sonra ise Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kuşlara verilen değer mimariye de yansımıştır. Osmanlı döneminde güvercinlikler ya da boranhaneler olarak bilinen yapılar güvercin gübresini toplamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak kuş evleri bu yapılardan farklıdır. Kuş evleri yalnızca kuşlara barınak sağlamak için yapılmıştır. Bugün gördüğümüz kuş evi örneklerinin çoğu da Osmanlı döneminden kalmıştır. Kuş evleri insanların yaşadığı birçok yapının cephesinde görülebilirdi. Genellikle güney cephelere yerleştirilirlerdi. Böylece kuşların güneşten faydalanması ve soğuktan korunması sağlanırdı. Aynı zamanda kuş evleri çoğu zaman yapıların yüksek noktalarına ve saçak altlarına yerleştirilirdi. Bu yöntem onları diğer canlıların olası etkilerinden korurdu. Bu küçük yapılara kapı kemerlerinde, minarelerde, cumbalarda ve bacalarda rastlamak mümkündür. Kuş evleri genel olarak iki gruba ayrılır. Bazıları cepheden fazla çıkıntı yapmayan daha sade örneklerdir. Bazıları ise belirgin çıkıntılar yapan ve küçük bir mimari yapı gibi tasarlanmış daha görkemli örneklerdir. Bu ikinci grup kuş evleri adeta minyatür bir ev ya da küçük bir saray gibidir. Kuş evlerinde genellikle yapının kendi malzemesi kullanılmıştır. Taş, tuğla ve ahşap en sık kullanılan malzemeler arasındadır. Bazı örneklerde küfeki taşı ve mermer de kullanılmıştır. Oyma, delik işi, kaplama ve sıvama gibi farklı teknikler de bu küçük yapılarda görülür. Kuş evleri yalnızca küçük mimari detaylar değildir. Onlar aynı zamanda bir kültürün yaşama bakış açısını gösteren önemli örneklerdir. Bu küçük yapılar kuşlara yaşam alanı sağlar, doğal ekosisteme katkıda bulunur, yapıların mimari kimliğini zenginleştirir ve dönemin estetik anlayışını temsil eder. Bugün yaşadığımız şehirlerde ise doğayla ilişkisi zayıflayan mekanların giderek arttığını görüyoruz. Kuş seslerinin azaldığı, doğal öğelerin giderek kaybolduğu bu ortamlarda insanların çevreleriyle kurduğu ilişki de değişiyor. Geçmişten gelen bu küçük ama anlamlı detayların gelecekte üretilecek mekanlar için daha duyarlı bir bakış açısına ilham vermesi dileğiyle. Mekan, hafıza ve anlam üzerine düşünmeye devam etmek için Pinatolya'yı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.